Bir çizgi film düşünün. Kanın, vahşetin ve ölümün kol gezdiği, mide bulandıracak cinsten olayların olduğu, evrende gizemli ve kadim uzaylı türlerin olduğu, süper güçlü yaratıkların var olduğu ve en önemlisi, kötülerin sadece dünyanın değil, evreni tehdit edecek kadar güçlü olduğu bir evrenden bahsediyoruz. Kahramanımız ise Mark adındaki yenilmez bir kahraman. Tabi şu anlık. Ancak her şey benim ilk bölümü izlerken ilk başlarda sıkıldığım, son aralarında ise ananı avradını bu ne dediğim cinsten ilerliyor. Videoda ise Viltrumların kim olduğu ve Omni-Man neden böyle adilik yaptığı ve daha birçok konuya değineceğiz. Ben de sizlere bu çizgi filmin hikayesini, teorilerini ve bilinmeyenlerini anlatmaya çalışacağım. Sizlere şöyle bir soru yönelterek başlamak istiyorum. Kendinizi Omni-Man'in yerine koyun ve halkınız diyor ki git fetih yapacağımız gezegendeki varlıkları zayıflat ve sonrasında oradaki çoğunluğu yok et. Bunu yapar mıydınız? Şahsi olarak evet, tam bir canilik ama adam gezegen sever, yani vatansever bir karakteri var. Bu nedenle adam kendi gezegenin iyiliği için her şeyi yapacak kadar gözünü kızartmış durumda. Bence saygı duyulasıca bir durum. O yüzden videoya geçmeden önce abone olduğunuzdan ve videonun sonunda videoyu beğendiğinizden emin olun. Teoriler için ise Discord sunucuma gelebilir ve özellikle yorumlarda fikirlerinizi belirterek bir sonraki videoda teori üretebilir ve yorumun yer alabilir. Lütfen arkadaşlar bu konu hakkında spoiler falan vermeyin. Ben daha 2. ve 3. sezonu izlemedim. Böyle insanları da pek sevmem. Neyse, lafı fazla uzatmadan ben Masalcı Dede. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu arada Minecraft videoları çeksek izler misiniz? Yorumlarda belirtin. Dünyada süper varlıkların olduğu bir dönemde insanlar bu varlıklardan bıkmış ve bunun çözümünü aradıklarını anlıyoruz. Her bir süper güçlü canlının iyi veya kötü yıkımı büyük ölçüde zarara ve kayba neden oluyor. Tıpkı Logan filmindeki gibi bu yaratıkların güçlerini nasıl yok ederiz diye, dünyayı nasıl daha normal kılarız diye kafasında düşünen bir toplum var. Tüm her şey sıradan izlerken aniden yerin sarsılmasıyla ortam gerilir. 2 tane mavi yaratığın Beyaz Saray'a saldırdığına şahit oluruz. Amaçları başkanı öldürmek olan bu 2 yaratığı kahraman ekibinin gelmesiyle amaçları duraksar. Her bir kahraman farklı yeteneklere sahip ve bu yetenekleri iyi bir amaç doğrultusunda kullanırlar. Omni-Man adında bir kahraman daha eklenir. Bu diğerlerinden biraz daha güçlüdür. Neyse ki Omni-Man ile düşmanlar durdurulur ve olaylar sorunsuz sona erer. Sahneler Omni-Man'in evine çevrildiğinde bir ailesi olduğu ve onun daha güçlerini kazanamamış olduğunu görürüz. Hikayeye göre Omni-Man çok uzak bir galaksiden ve gezegenden bu dünyaya kahraman olabilmek için gelmiş. Sözde bu kahramanın amacı insanlara yardım etmekmiş. Hikayede Omni-Man Viltrum adında bir gezegende büyümüş ve gelişmiş. Buranın insanları ise çok güçlü yeteneklere sahipmiş. Gelişmiş güçlerini her bir galakside kullanabilmek için gönüllü olarak farklı gezegenlere tayin edilmişler. Buradaki amaç güçsüz canlılara yardım etmekmiş. Tabi Omni-Man'in oğlu 18 olmasına rağmen hala da güçlerine kavuşamamış sıradan bir insandır. Şimdi bu kısımda diyeceksiniz ki abi sen bu videoyu yapıyorsun ve Omni-Man'in ne olduğunun, amacının nereye vardığının veya vesaire vesaire bilmiyor musun diyeceksiniz. Arkadaşlar ben bölümleri izlerken 1. bölümü izliyorum, sonra gidiyorum hemen makalesine bunun özetini ve hikayesel olarak işleyişini aktarıyorum. Sonra gidiyorum 2, 3, 4, 5 derken bir sezonu böyle kısım kısım bitiriyorum. Yani teorik olarak şu an bu videonun bu kısımlarında sonunda, yani 1. sezonun son bölümünde ne olacağını bilmiyorum. O yüzden abi nasıl bir ilerleyiş falan demeyin diyerekten videoya devam edelim. Ancak Omni-Man oğlunun bu durumundan biraz şikayetçi. Tabii aradan çok fazla zaman geçmeden çocuk yavaş yavaş güçlerine kavuşmaya başlar ve babası yani Omni-Man ona bu güçleri nasıl kullanacağını öğretmeye çalışır. Bir babanın en iyi öğretme taktiği dayak olduğundan Omni-Man de ağzını burnunu kırar ve bir güzel onu pataklar. Ancak Omni-Man'de bir değişim olur. Çocuğu güçlerini daha yeni kazanmışken birdenbire öfkelenmeler başlar. Tüm bunlar devam ederken birden tüm kahramanlara acil bir çağrı gelir. Tüm herkes bir arada olduğu esnada Omni-Man dehşet bir biçimde saldırmaya başlar. Daha 3 gün önce Beyaz Saray'da birbirlerini korurken saldırmaları korkunç bir sahne çıkardır ve akıllarda ne oluyor sorusunu doğurur.
Omni-Man kimisinin kalbini söker, kimisinin kafasını patlatır ve tek bir cümle bile etmeden tüm kahramanları acımadan öldürür. Ben başta bu çizgi filmi izlerken ne sıradan bir kahraman çizgi filmi diye izliyordum ki bu sahneye gelince ananı avradın ne oluyor lan dedim. Sahnenin sonunda ise tüm kahramanlar Hakk'ın rahmetine kavuşurken Omni-Man de bayılır. Olay yerine gelen koruyucu ekibinin başı her yerdeki et parçalarını görünce şaşırır ve ölmüş olan kahramanların bedenlerini toplarlar. Omni-Man tek hayatta kalan kahramandır. Bu esnada da gezegene yeşil uzaylılar gelerek saldırır ve bu saldırı sonucunda da 300'den fazla insan hayatını kaybeder. Gezegende var olan kayıtlı bütün kahramanlar öldüğünden dolaylı yoldan ilk başta kimseler bu savaşa katılamaz ama sonrasında çocuklardan oluşan bir grup kahramanın direnişi karşısında duraksarlar. Aslına bakarsanız duraksamaların sebebi kahramanlar değil, zamanın bu uzaylılara daha fazla akması ve yaşlanmaları sebebiyledir. İlk başta bunu bu şekilde durdururlar ama sonrasında yine gelirler ve yine gelirler. Sorun şu ki her gelişlerinde daha gelişmiş ve daha teknolojik silahlarla gelirler. Neden saldırdıklarını veya motivasyonlarının ne olduğunu bilmiyoruz. Ancak son gelişlerinde işler pek de iyi gitmez. Mark yani yenilmez kahramanımız tam dayak yemişken yardıma neyse Omni-Man gelir ve uzaylıların anasını ağlatır. Bununla ilgili bir teorim var, videoların sonuna doğru söyleyeceğim çünkü bu kısımlar hani sürekli uzaylılardan bahsediyoruz, hani sıkıcı olan bölümlerin hikayelerini anlatıyor gibi olabilirim ama bununla alakalı bir teorim var. Son aralarında onların geçit kapısından geçerek tüm gezegeni yok eder. Sanki bundan zevk alıyor gibidir. Sanki bu kahraman denilen varlık gezegeni kurtarmak için değil de güç zehirlenmesi yaşayarak yok etmek için saldırıyor gibidir. Gibidir cümlesini çok kullandım, neyse. Tüm gezegeni çoluk çocuk demeden yok eder, günler hatta haftalar süren soykırımın ardından gezegen tamamıyla yok olur. Evine hiçbir şey olmamış gibi geldiğinde ise ailesini kucaklar ve bölüm sona erer. Ancak dünyada işler daha da kötüye gider. Ölen kahramanların yaşını tutarlarken bir yandan da yeni kahramanlara ihtiyaç duyulduğundan işe alımlar yapılmakta. Burada garip olan şeylerden bir tanesi de artık şirket veya artık derin devlet her neyse Omni-Man'e güvenmemektedir. Bu nedenle evinin etrafında güvenlik açısından dinleme cihazları kullanarak onu kontrol etmeye başlarlar. Mantıksal olarak bütün kahramanları öldürüp tek başına hayatta kalması zaten dikkat çekmişe benziyor. Bir de dikkatimi çeken şey ise dedektifin Omni-Man'den şüphelenmesi ve araştırmasıdır. Omni-Man de bu durumlardan biraz rahatsız olmaya başlamış ve şahsi olarak şöyle bir şey söylemek istiyorum. Benim bu çizgi filmde olan genel eleştirim Omni-Man'in hepsini öldürdüğü sahnede bence onu göstermeyerek gizem katmaları daha hoş olabilirdi. Ancak bunu yapmamayı seçmişler. 4. bölüme geldiğimizde işler acayip ilginç hale geliyor. İlk olarak insanlığı yok etmek ve kontrol edebilmek için Mısır'ın derinliklerinde bir varlığı diriltmeye çalışıyorlar. İkinci olarak Omni-Man bir şeyler karıştırıyor ve bundan korkuyor. Geçmişine dair bir hikayede Omni-Man'in anne ve babasını kaybettikten sonra dünyaya geldiğini ve korumayı seçmiş olduğunu söylüyor. Neden olduğu belli değil. Aklıma delirip herkes yok edebildiği fikri geldi ama son aralarında bunun nedenini anlıyoruz. Üçüncü olarak Mars'ta acayip yaratıklar var ve bir tanesi istilacı iken diğeri ise Mars'ın sakinlerinden. İstilacı olan varlıklar bir tür virüs gibi bir şey ve toplumları soykırımla yok ediyor. Neden böyle bir şey yaptıklarını da bilmiyoruz ancak işler daha da ilginç hale getiriyor. Dördüncü ve en önemlisi devlet Omni-Man'in herkesi öldürdüğünü biliyor ve iblisin bunu ortaya çıkarmasını istemiyor. Devletin neden Omni-Man'i korumaya çalıştığını bilmiyorum ve amacının ne olduğu belli değil. Beşinci ise bizim robot Gulyabani benzeri bir şeye bir kan örneği veriyor ve neden bunu yaptığını da anlamış değilim. Fakat bunu görünce direkt olarak aklıma şu adam geldi, biraz benziyor. 5. bölümde ise vay anasını dedirten cinsten bir olay örgüsüne sahip. Bu bölümde kahramanların dünyayı kurtarmasına değil aynı zamanda içsel anlamda kendi gizli hayatlarına da değinmekte. Hele ki bu sahnede Yenilmez'in o suçluya yardım etmesi ve akabinde yardım ederken acayip bir şekilde dayak yemesi, bir de şu kaplan adamın acımasız olması, sonrasında ise asıl patronun yardım ettiği adam olması acayip iyiydi. Bu arada robot adamın klonlama teknolojisini ele geçirmeye çalışması tahminlerimi daha da güçlendiriyor. Büyük ihtimalle kendine has bir beden yapacak ve tüm insanlardan bir karışım yapacak. Özellikle bu sahnede kan örneğinin alınmasının tüm nedeni bence bu.
İblisin cehenneme gitmesi, daha doğrusu gönderilmesi içine doğmuş olacak ki kitabını Omnimen'in karısının dolabına koyması ve ipuçlarını takip ederek ilerlemesi acayip bir olay başlangıcı gibi. Ben bu çizgi filmi acayip sevdim ve olayların örgüsünü de heyecanla bekliyorum. 7. bölümle beraber vay anasını sayın seyirciler dedirten sahneler ile karşılaştık. İlki, robotun insan yapmak için uğraştığını anlamış olduk. Devletin Omnimen'in katil olduğunu anlamış ancak neden yaptığını hala çözememiş. Bu yüzden de bu zamana kadar onu durdurmak için planlar yapmış. Sonunda da karısının şüphelenmesiyle beraber ipler iyice kopmuş ve Omnimen de buna sinirlenmiş. Sanki haklıymış gibi. Devlet neden yaptığını bilmediği için de Omnimen'i konuşturmaya çalışıyor fakat Omnimen de inatla bunu söylemiyor ve ortalığın anısını da ağlatmaya devam ediyor. Efsanevi birkaç kapışmadan sonra Omnimen ve oğlu baş başa kalır. 8. bölümle beraber sürekli Instagram'larda ve sağda solda gördüğüm o efsanevi kapışma olur. Meğer Omnimen tam bir şerefsizmiş ve bu zamana kadar bizlere dürüst olmamış. Viltrum'dan geldiği ve çok gelişmiş bir medeniyet olduğu doğru. Ancak kendinden aşağı gördükleri her halkı, her gezegeni ve her galaksiyi bir bir yok etmiş. Ancak sonra bir şey fark etmişler ki kaynakları her savaşta tükenmeye ve azalmaya başlamış. Bu nedenle her gezegeni değil de sadece gerekli gördükleri ve kaynak bakımından zengin olanları yok etmeye karar vermişler. Bunun için ilk önce bir kişi o gezegene gidecek, oradaki koruyucu tayfayı tek tek yok edecek ve akabinde dünyayı işgale hazır hale getirecek. Tüm öldürmelerin sebebi de işgale hazırlamakmış. Bir düşünün, bu Viltrumlarda öyle bir billur var ki tek bir kişi koca bir gezegene bedel. Adamlar güç uğruna kendi soylarını bile yarısını yok etmeyi seçmiş. İnanılmaz bir kafa, ancak 1. sezonun bitmesiyle beraber anlıyoruz ki Omnimen geri gelecek veya babası gelmese bile, yani Omnimen, Viltrumlar buraya kesin gelecek. Bunu nereden anlıyoruz? Şu galaksi birliğinden olan tek gözlü arkadaş var ya, onun sayesinde. Onun demesine göre de bir güç birliği toplamaya çalışıyorlarmış. Çünkü Viltrum tüm gezegenin anısını belleyecek ve ona karşı durduracak bir topluluk gerekliymiş. Şimdiden 2. sezonu bekliyorum. Gelelim teorilere. Dünyaya birçok savaş açılmasının ve orayı yıpratmaların temel sebebi belki de gezegende bir Viltrumlu olduğunu bilmeleri ve o tek bir Viltrumluyu bile yok edebilmelerini sağlamaktır. Bilinmez. Ancak sizin bu konudaki teorileriniz neler, yorumlarda bekliyorum. Eğer buraya kadar izlediysen de dostum, videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve en önemlisi Discord sunucumda teoriler üretebilirsin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.